Masmavi Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, annemin meşhur peynirli kömbesini yapacağım. Daha doğrusu peynirli çörek. Çok güzel, çok lezzetli bir tariftir. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Hamurumuz için gerekli malzemeler: 1 su bardağı ılık su. Kullandığım su bardağı ölçüsü 250 milim normal su bardağı. 1 su bardağı ılık süt. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 tatlı kaşığı şeker. Şeker tatlı yapmıyor, sadece mayamızın daha kolay aktif olmasını sağlıyor. 1 paket toz maya veya yarım paket yaş maya da ekleyebilirsiniz. Toz mayayı ekledikten sonra bir karıştıralım. 1-2 dakika bekleyelim. Bakın 1-2 dakikada maya tamamen yumuşuyor ve süte ve sıvı suya tamamen karışmış oluyor. Bu aşamada 2 yemek kaşığı zeytinyağı, ben sızma zeytinyağı kullandım. Varsa zeytinyağı kullanın, yoksa sıvı yağ da olur. Yine kısa bir süre karıştıralım ve unumuzu ekleyerek hamurumuzu yoğuralım. Toplam un miktarımız 4,5 maksimum 5 su bardağı kadar. Bende 4,5 tam böyle cuk diye denk düştü. Şöyle bir kabaca toparlıyorum ve elimle yoğurmaya başlıyorum. Her zaman belirttiğim gibi sevgili arkadaşlarım, mayalı hamurlarda yoğurma işlemimizi şöyle biraz uzun tutalım. Şöyle göstereyim size. 4 su bardağını ekledim. 5. su bardağını da kenarda etap etap gerektiği zaman böyle üzerine serperek hamuru yoğuruyorum. Yani kontrollü eklemek, kenara alıp son 1 su bardağını dikkatlice eklemek oluyor. 4,5 su bardağında hamurumuzun kıvamı bu şekildeydi. 5 dakika yoğuralım ki mayalı hamur kendini toplasın, elastik, güzel bir kıvama gelsin. Bu yoğurma işlemini böyle hemen hamur toplandı diye bırakmayın. 5 dakika yoğurun. Gördüğünüz gibi ben de sizler gibi elimi temizliyorum. Elimizdeki hiçbir nimet lavaboda yıkanarak gitmiyor. Şöyle bir hamur kartıyla düzelttim. Orta yumuşaklıkta, çok kurcalarsanız elinize yapışan ama normalinde yapışmayan bir hamurumuz var. Mayalanmaya bıraktım. 1 saat sonra şahane bir şekilde çöreğimizin mayası gelmişti. Şöyle size hamurun güzelliğini de göstereyim. Şimdi hamurumuzu çok az un serptiğim tezgaha transfer ediyorum ve 2 tane bez alıyoruz. Hemen siz izlerken sevgili arkadaşlarım ben biraz anlatayım. Biz 7 kardeşli bir aileden geliyorum ben. Yani annem bir kahvaltı hazırlıyor. 7 tane çocuk doyacak. Bir de annem babam var. 9 kişi doyacağız. Çörek yapardı. Aynen bu çöreği, ama böyle 2 tane yapmıyordu. 5-6 tane yapıyordu. Aynı dakikada bitiyordu zaten. Bu bizim unutulmaz peynirli çöreğimizdir. Annemin tarifidir. Gerçekten bazen bir laf vardır ya, ne kadar az o kadar lezzetli. Çok büyük bir malzemesi yok. Birer bardak ekledik. Tereyağı bile kullanmıyoruz. Ama lezzeti çok güzel. Hemen tarifime dönüyorum. Şöyle bir toparladım hamuru. Tezgaha aldım. 2 tane parçaya böldüm. Onu da görmüş olduğunuz gibi ortaya elimle büzüp büyükçe bir beze yapıyorum. Bezelerimizin büyüklüğü bayağı var. Yani jumbo şeklinde 2 bezemiz var. Bu hamurda oklava kullanmayacağız. Yani hiç oklava yok. Sadece elimizle açacağız. Elimizle açma olunca ne oluyor? Sıvı yağ kullanacağız. Açma işlemimiz olması için. Şöyle bir tabak alıyorum. Onun içerisine toplamda bir çeyrek su bardağı kadar, yani 6 yemek kaşığı sızma zeytinyağı kullanacağız. Veya sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Şimdi almış olduğumuz o 2 bezemizin hiç boş yer kalmayacak şekilde her tarafını yağlayalım. Yani yok öyle 1 su bardağı sıvı yağın içine cumburlop diye hamur atmak. Yani 5-6 yemek kaşığı tamamen yeterli oluyor. Bezelerimizin her tarafını yağladık. Şöyle güzelce bir elimizle az önce işlediğimiz için bezeler biraz hamurun biraz kendini salması için bir 15 dakika tezgahta bekletiyorum. Hatta varsa vaktiniz sevgili arkadaşlarım, yarım saat 40 dakika bekletin. Daha da güzel açılır. Zaten videonun ilerleyen zamanında diğer bezenin nasıl açıldığını da göreceksiniz. Şimdi ben ilk bezeyi 15 dakika sonra açmaya başladım. Neden mi? Çünkü biliyorsunuz çekim yapıyorum. Gün ışığında çekim yapıyorum. Gün ışığı gitmeden tarifin
bütün aşamalarının bitmesi gerek. O yüzden de bu da mayalı bir hamur olduğu için bekleme süresi var. O yüzden 15 dakika beklettim ve hamuru açmaya başladım. Bu ilk beze olmasına rağmen o kadar fantastik bir hamurumuz var ki şahane açılıyor. Yırtıldığına bakmayın, ben birazcık yıprattım, yani hızlı çektim. Yoksa biraz daha yavaş çeksem o da yırtılmazdı. Gördüğünüz gibi yaklaşık bir 70 santim çapında kolaylıkla birkaç dakikanın içinde hamuru açtım. Şöyle bir kenarlarının kalın olan yerlerine de elimle basarak düzeltiyorum. 2 tane peynirli çöreğimiz var. Bu çörekte biraz peyniri bol kullanıyoruz. Çünkü tereyağı hiç kullanmıyoruz. Bütün lezzetini peynirin bir kısmı içinde eriyerek veriyor çöreğinize. O yüzden sevgili arkadaşlarım, gözünüze çok görünmesin. 2 tane kocaman çörek çıkacak. Peynirli maydanozlu 400 gram peynirimiz vardı. Onu ekledim, her tarafına yaydım. Hamuru rulo yaparak yine kendi ekseninde de döndürerek bitiriyorum. Bu arada hemen belirteyim, annem bu çöreği ne zaman yapardı? Dolapta kurumuş, kalmış. O zamanlar tabii böyle saklama kapları yok. Tıkırt diye böyle ağzı kapanan tabakla koyuyordu annem dolaba. Kuruyan peynir, işte biraz onun gözünden düşmüş peynir. Onları böyle karıştırıp bize çörek yapardı. Bizim için harikaydı. Hemen bir tarifimizin devam ediyorum. Tarifimizin şeklini verdim. Elimizle biraz basarak yasıltalım. Yani ne kadar diyeyim size, 25 santim kadar, çok da uğraşmanıza gerek yok. Çünkü tepsiye aldıktan sonra son aşamada tekrar incelteceğiz kömbelerimizi. İlk bezeyi bitirdim. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye alıyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım, bu mesela şu anda yarım saat geçti. Çünkü ben kamera çekiyorum, kamerayı ayarlıyorum, açıyı ayarlıyorum. Yarım saat sürdü diğerini açmam ama normalde bunu açmak maksimum 2 dakika. Yani 2-3 dakikada açılıyor. Ama yarım saat beklediği için bu yufka, bu hamur çok daha güzel açıldı. Zaten videoda da çok güzel görüyorsunuz. Ben de böyle açmayı bir severim ki anlatamam size. Masanın yine adanın etrafında fırfır dönüyorum. Ama açtım. Gayet güzel. Bu birazcık daha büyük oldu. Diğeri 70 santimdi. Bunu 80 santim diyebilirim. Açıldı. Hatta biraz uğraşsam 1 metre kadar da kolaylıkla açabilirdim. Görüyorsunuz hamurumuz ne yırtılıyor ne kopuyor. Yine kalan peynirimizi de üzerine ekliyorum. Hızlı hızlı, siz sıkılmayın diye ikinci bezeyi de böyle bir hızlı bir geçişle geçiyorum. Peyniri ekledim, her tarafına dağıttım. Yine hamurumuzu baştan başlayarak rulo yapıyorum. Kendi ekseninde de çevirerek şeklini verip bitiriyorum. Bu çok fazla açıldığı için kenarları çok inceydi. Dikkatinizi çekmiştir. Onu da böyle içe doğru katladım. İkinci bezemizi de aynı şekilde yaparak bitirdik. Bunu sararken veya şekil verirken yamuk oldu, ince oldu, kalın oldu diye korkmayın. Çünkü tepside tekrar elimizle basarak şekil vereceğiz. Yani bir tarafı ince, bir tarafı kalın olmuş, hiç önemli değil. Şöyle elimle biraz düzeltiyorum. İkinci bezemizde ikinci tepsiye alıyorum. Şimdi sevgili arkadaşlarım, 2 tane peynirli kömbemizi yaptık. Bunu tekrar yağlı kağıda aldıktan sonra elinizle hiç fazla basmadan güzelce bir yayın. Yaklaşık bir 30 santim. Hamur çok güzel, çok güzel yayılıyor. Oklava hiç kullanmıyoruz. Annem de kullanmıyordu. Orijinal tarife sadık kalarak sizlere sunuyorum. Birinci tepsiyi gördüğünüz gibi bir 30 santim açtım. Diğer kömbemizi de aynı şekilde 30 santim kadar açarak bitiriyorum. Şimdi kömbelerimiz hazır. Tüm mayalı hamurlarda olduğu gibi tepsi mayası için yarım saat 40 dakika dinlenmeye alıyorum. Üzerine temiz bir mutfak havlusu örtüyorum. 40 dakika beklemeye bıraktım. Kömbelerimizin üzerine sürmek için bir tane yumurta, yani komple yumurtayı kullanıyoruz. Akını ayırmayın. Bakın sevgili arkadaşlarım, nasıl güzel kabarmış, anlatamam size. Çok güzel kabarıyor çünkü baştan beri bütün detayları veriyorum size. Mayalı bir hamurun böyle puf puf olmasının püf noktalarını. Üzerine yumurtamızı sürdük. Çörek otuyla biraz desen veriyorum. Biraz da susam serpiyorum. Aslında bu aşamada fırına vermeden su damlattım.
Ama ben orayı kaydetmemişim ilk tepside. Ama ikinci tepside onu size detaylı gösteriyorum. Önceden ısınmış alt üst ayar 190 derece fırında 40 dakika pişmeye gönderdik. Bakın sevgili arkadaşlarım, ikinci tepsiyi de hazırladım. Kıyısına, köşesine su damlattım. Bu kömbenin fırında maksimum kabarmasına çok güzel bir püf noktası. Ve mis gibi kokular içinde ilk tepsimiz çıktı. İkinci tepsiyi fırına verdim. Hemen kömbeyi tepsiden bir tele alıyorum ki tabanı terlemesin. Ve ikinci tepsimiz de pişti. 2 tane kömbe tarifim vardı bugün size. Annemin çok meşhur bir peynirli kömbesi. Sunum için hazırlandık. Sizlere şöyle bir detaylı gösteriyorum. Yanına ben yeşillik hazırladım. Biraz domates, zeytin, bir de çay demleyin. İster akşam yemeği, ister kahvaltınıza, çay saatlerinize veya Ramazan'da sahura çok yakışır diyorum. Hemen doku testine geçiyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım, elimle bastığımda fark ediyorsunuzdur. Balon, bildiğiniz balon gibi bir kömbe. İçi tüm havacıklarla dolu. Yumuşaklığını görüyorsunuz. Yani böyle bir yumuşaklık olamaz. Lütfen yaptığınızda bana yorum olarak yazın. Anneme de söylüyorum zaten, çok da böyle havalara giriyor bir tarifini yapınca. Şöyle hemen sizin için sıcakken böldüm. Çok kaynar aslında şu anda. Bakmayın öyle havalı havalı tuttuğumda elim yanıyor. İçindeki kabarcıkları görüyorsunuz. Peynir her tarafına biraz erimiş. Ara katmanları komple peynir, pamuk gibi bir kömbe. Hemen bir kopararak size detaylı göstermeye bayılıyorum. Ve bir de bıçakla kestim. Tam size iç dokusunu gösterebilmek için. Bakın sevgili arkadaşlarım, sanarsınız ki kek yaptık. Halbuki mayalı bir hamur. Tereyağı hiç kullanmadık. 5-6 kaşık zeytinyağı ile yaptık. Yani bir şeyi çok fazla kullanıp çok güzel bir şey yapacaksınız diye bir şey yok. Orijinaline sadık kaldım. Annemin meşhur bir tarifidir. Bu arada videomun sonuna, yani biraz sonra kamera arkamı ekledim. Bu tarifleri yaparken nasıl o masa kaç defa siliniyor, tepsiler siliniyor, örtüler düzeltiliyor. Onu da izlemek isterseniz izleyebilirsiniz. Şimdiden yapacak tüm arkadaşlarıma afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.